Bu kanal sadece akvaryum balıklarını çektiğim bir kanal olmaktan çıktı. Gerçekten birlikte büyüdüğümüz bir topluluk olduk. Selamlar, ben Murat ve bu kanalda bir akvaryum balığı markası kurmaya çalışıyorum. Ve biz hep birlikte 1000 kişilik bir topluluk olduk. Hatta şu videoyu çektiğim sırada 1000 kişiyi geçtik bile. Şu anda 1450'lerde 1500'lere yakın kanalın abone sayısı. Tam sayıyı buraya bir yere koyarım ki hatıra kalsın. Bugün de bir tık hastayım, o yüzden sesim biraz değişik çıkıyor olabilir. Ama bu videoyu çekmek için gerçekten çok heyecanlıydım. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Daha birkaç hafta önce video yüklemeye başladığım bu kanal şu anda neredeyse 1500 kişilik bir topluluk. Bu beni gerçekten çok şaşırtıyor. Çünkü ben bu kanala video yüklemeye başlarken aslında bir marka kurma hedefiyle yola çıktım. Aslında bir marka kurma isteğiyle bu videoları yüklemeye başladım. Evde beslediğim balıkları göstermek, sizlerin beslediği balıkları görmek ve yeni insanları tanımak istedim aslında. Ve bu kadar hızlı büyümesini ben de beklemiyordum. Buraya video yüklerken aslında kafanızda birçok farklı soru işareti oluyor. Çünkü doğrudan göz önünde olmak ve bir şeyleri birileriyle paylaşmak her zaman farklı sorumluluklar getiriyor. Ama ben şu anki gidişattan, sizlerin tepkilerinden, videolara yaptığınız yorumlardan, desteklerden, beni bilgilendirmenizden ya da yaptığımız sohbetlerden aşırı keyif alır duruma geldim. Ve belki de son bir haftadır gecem gündüzüm bu kanal oldu diyebilirim. Sürekli yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Servisle işe giderken, işten dönerken, yemekten sonra televizyon izlerken, film izlerken sürekli yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Sürekli videolara yeni şeyler katmaya çalışıyorum. Bu kanalı bir akvaryum kütüphanesine dönüştürmeye çalışıyorum aslında. Bunu topluluk kısmındaki gönderilerden falan görebilirsiniz. Oralarda da güzel şeyler paylaşıyorum. Mutlaka bir göz atın derim. Biraz da olsa birilerine dokunabilmişiz ki güzel bir hal almaya başladı. Tepkilerinizle, yorumlarınızla beni çok mutlu ediyorsunuz. Şimdi bu kanalın asıl amacına gelecek olursak, aslında bu videoyu tam 1000 abonede yapmak istiyordum ama 1000 aboneye ulaşmamız kadar 1500 aboneye ulaşmamız uzun sürmedi. Çok kısa sürdü. O yüzden 1500 abonede yapıyoruz diyelim. Bu videoda hem topluluk kısmında hem de bir önceki videoda paylaştığım yorumların altına gelen sorularınızı cevaplıyorum. Öncelikle burada bana sorular sorarak bu içeriğe katkı sağlayan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Sizin merak ettiklerinizi belki bir başkası da merak ediyor olabilir. Bu yüzden soruları cevaplamak son derece önemli. Hem bu akvaryum kültürüne, akvaryum hobisine bir şeyler katmış olacağız, hem de bilgi alışverişi yaparak, bilmediklerimizi öğrenerek bu içerikleri aslında hepimiz için faydalı hale getireceğiz. Şimdi ben bütün yorumlarınızı tek tek bir kenara yazdım. Zaten yorumları da buralara videonun sağına soluna ekleyerek ilerleyeceğiz. İlk sorudan başlayalım. Karides akvaryumu yapmayı veya tanklara eklemeyi düşünüyor musunuz? Şu anda küçük tanklarda ufak tefek karidesler var ama bunları çok göstermiyorum. Çünkü herhangi bir üretim süreci ya da bunlarla ilgili, bu karideslerle ilgili herhangi bir özenli çalışma yapmıyorum. Buralarda olmasa da yavru tanklarımda, yukarıdaki küçük yavruları büyüttüğüm kaplarda birkaç tane karidesim var. Ama bu da benim hayallerimden bir tanesi. Böyle ufak akvaryumlardan oluşan 40 litrelik, işte 20 litrelik akvaryumlardan oluşan bir set yapıp içerisinde belki 15-20 tür karides bakmak istiyorum. Daha önce birçok farklı karides besledim. Sakura karidesler besledim, sarı ateş karidesler besledim. Karbonrili karidesler besledim, işte kiraz karidesler, Blue Mary karidesler, hepsini besledim. Çoğalttım, güzel de büyüttüm. Sonrasında verdim, takas ettim, hep balıklarla değiştirdim. Şu anda elimde birkaç tane karbonrili karides var ama onları da görmek biraz zor. Çünkü bayağı bir saklanıyorlar. Üretim odaklı gitmediğim için de muhtemelen yavrularını falan diğer balıklar yiyor olabilirler. O yüzden çok az sayıda varlar. Ama bunu yapmak istiyorum. Güzel bir set kurup, karides seti kurup karides üretmek istiyorum. Çünkü karides evreni gerçekten balıkların dışında bambaşka bir evren. Belki yakın zamanda, bu eve sığacağını düşünmüyorum şu anki bulunduğum yere, ama belki yakın zamanda bir yere geçersek orada mutlaka karideslerle ilgili bir ayrıca set yapıp ayrıca bu kanal içinde güzel seriler yapmaya çalışacağım. Bir diğer soruya geçelim. Lepistes için hangi ırkı beslemeyi önerirsin? Şimdi Lepistes konusu gerçekten uçsuz bucaksız bir konu. O kadar çok tür, o kadar çok renk, o kadar çok çeşit var ki seçmekte gerçekten zorlanıyor insan. Bu konuda doğrudan şu türü besleyin, bu türü besleyin gibi bir öneride bulunmam zor. Ama şunu söyleyebilirim. Albino balıklar bir tık daha diğerlerine göre hassas oluyor. Eğer ilk defa bir özel tür Lepistes besleyecekseniz daha çok albino olmayan türlere yönelmenizi tavsiye edebilirim. Çünkü albino balıklar bir tık daha diğerlerine göre hassas ve kırılgan oluyorlar. Bu tamamen benim tecrübem. Onları besleme konusunda biraz daha özenli davranmak lazım. İlla Lepistes besleyecekseniz mesela Moskov Blue'larla, Moskov Dark Blue'larla başlayabilirsiniz. Ki benim de çok sevdiğim balıklar. Full Black'lerle başlayabilirsiniz. Full Black'ler de bir tık narin olabiliyorlar diğerlerine göre. Bu da tamamen benim tecrübem. Bunun dışında Snow White Lepistesler çok güzel, ya da Snowball Lepistes diyorlar bunlara. Onları çok seviyorum ki her videoda göstermeye çalışıyorum. Ama ben daha renkli, böyle göze batan bir tür beslemek istiyorum diyorsanız
Koi lepistesler, yani koilerin albinoları var, işte short finleri var, C finleri var, birçok farklı türü var ama dümdüz koi lepistes alın. Kırmızı kırmızı ilgi çeken, dikkat çeken balıklar üretebilirsiniz. İlla işte short body, C fin, long fin olmak zorunda değiller. Dümdüz kırmızı koi lepistesler benim herkese tavsiye ettiğim balıklar. Üretmesi kolay, büyütmesi kolay. Bir tık daha böyle diğer renk varyetelerine göre dayanıklılar benim gözlemime göre. Bu yüzden koi lepistesleri aslında önerebileceğim en iyi tür koi lepistes diyebilirim. Yeni sorumuz, full red lepistes üretimi zor mudur? Üretime hangi özel türle başlamak doğru olur? Aslında bir önceki soruyla aşağı yukarı bu sorunun cevabı aynı. Full red lepistes üretimi zor mudur? Şimdi full red albino balıklar bir tık narin olabiliyorlar. Bende de şu anda albino blue grass ve albino red grass'lar var bildiğiniz gibi. Ki ne kadar narin olduklarını benim videolarımdan görebilirsiniz. En ufak bir hatada böyle akvaryumun bütün dengesi bozulabiliyor. Üretimi zor mudur konusunda doğru sağlıklı balıklar alırsanız üretimi gerçekten kolay. Bu arada her türlü canlı doğuran üretmek kolay. Kafes sistemleriyle, işte küçük yavruluk sistemleriyle bu balıklardan yavru alabilirsiniz. Ama nasıl bir üretim yapmak istiyorsunuz? Bu da çok önemli. Ben ciddi miktarda balık üretmek istiyorum, İşte bu ürettiğim balıklarla ilgili bir marka kurmak istiyorum diyorsanız benim gibi bu konuda file sistemleri kullanabilirsiniz. Yok ben sadece evde balık üreteceğim, kendi kendime hobimi gerçekleştireceğim diyorsanız bu çiftli yavruluklar da işinizi görecektir ama burada doğum süresini iyi ayarlamakta fayda var. Yani balığı ne kadar az o yavruluğun içerisinde tutarsanız stres seviyesi o kadar aşağıda olur, balık daha sağlıklı doğumlar gerçekleştirir. Hangi türüyle başlamak doğru olur kısmına da gelecek olursak, yani bunun bir aslında seçeneği yok. Senin gözüne hoş gelen, senin zevkine hoş gelen, üretmekten keyif alacağın hangi türse doğrudan onunla başlayabilirsin bu işe. Örnek veriyorum, birisi işte glass belly'leri seviyordur, işte o cam göbekleri seviyordur. Birisi daha böyle kalıplı, heybetli lepistesler seviyordur. Birisi short body seviyordur, birisi long body seviyordur. Bu tamamen senin göz zevkine kalmış. Ki burada tercih edeceğin balıklar ilerleyen süreçte aslında akvaryumunda ne yönde gelişeceğini gösterecek. Bu konuda kolay tür, zor tür diye bir şey yok aslında. Bu tamamen senin onlara sağlayabileceğin şartlarla alakalı. Su şartlarını iyi sağlarsan, beslenmeye çok dikkat edersen istediğin türü kolaylıkla üretebilirsin. Yeni sorumuz, lepistesler için yem seçimi nasıl olmalı? Genel bilgi verebilir misin? Kaç çeşit, ne tür vesaire. Burası da gerçekten uçsuz bucaksız bir konu. Lepistesler için beslenme nasıl olmalı? Benim burada uyguladığım bir program var. Balıklara haftalık olarak düzenli şekilde protein, bitkisel, spirulina ve sarımsak ağırlıklı yemler veriyorum. Burada şimdi herhangi bir marka vermeyeceğim ama az buçuk yemlerin içeriğini anlatınca zaten siz de neler alabileceğinizi kafanızda netleştirmiş olacaksınız. Protein ağırlıklı olarak benim verdiğim yem klasik kabuksuz artemia. Şu anda artemia çıkarmakla uğraşmıyorum. Aslında canlı artemia çıkardım daha önce. Çok da iyi oluyor. Ama bu iş sürecinde biraz ona yetişmek zor oluyor. Artemiaları veremiyorum. Orada ziyan oluyorlar. Ya da vermeye çalışıyorum. Süreç çok uzuyor. Şu anda kabuksuz artemiadan devam ediyorum. Hem yavrular için hem büyük balıklar için. Lepisteslerde proteini tamamen kabuksuz artemia üzerinden sağlıyorum. Ara sırada balıklara bir haşlanmış yumurta veriyorum. Onun da videosu şurada bir yerde var. Onu verirken dikkat etmeniz gereken konular var. Ama haşlanmış yumurta maliyetleri kısıyor diyebiliriz. Bunun dışında protein ağırlıklı yemlerin dışında karışık pul yemler veriyorum. Bunların içerikleri karışık yemler. Yani hem bitkisel içerikler hem protein ağırlıklı içerikler var. Haftanın bir günü de bu şekilde pul yemlerle geçiyor. Arada bir gün mutlaka balıkları aç bırakıyorum. Tam bir 24 saat yemleme yapmıyorum. Ondan sonraki gün sarımsaklı yemlerle sindirim sisteminin rahatlayabileceği ve iç parazit oluşumlarının dışarı atılabileceği yemler veriyorum. İçeriğinde sarımsak olan herhangi bir kaliteli yemi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sarımsak yemlemesinden sonra yine protein günü oluyor aslında. Bu noktada yine kabuksuz artemia veriyorum ve protein beslemesini sağlamış oluyorum. Sonraki gün tamamen spirulina ağırlıklı bitkisel bir yem veriyorum. Bu yem pul ya da granül olabiliyor. O anki duruma göre değişiyor aslında. Her iki türünde kullanıyorum şu anda. Sonrasında döngü tamamen başı sarıyor. Böyle bir haftalık programda beslemeyle gidiyoruz. Haftada bir günde yemleme yapmadan geçiyor. Yeni sorumuz. Abi lepisteslerim var. Yavrulara şu an sadece kabuksuz artemia veriyorum. Bir büyük yavrulara yavaştan kuru yem vermeye başladım. Yavrulara canlı yem vermeli miyim yoksa kabuksuz artemia ve kuru yem ile büyütebilir miyim? Videoların bayağı iyi, başarıların devamını dilerim. Öncelikle teşekkür ederim. Çok güzel oldu aslında. Tam böyle yemleme sorusunun üzerine bu soru gelmesi gerçekten güzel oldu. Gördüğün gibi ben de şu anda bir canlı yem vermiyorum. Sadece Infusoria'yı şu an beta yavrularında kullandım. Lepisteslerle ilgili herhangi bir canlı yem kullanmıyorum. Kabuksuz artemia, kuru yem ve bunlara ek olarak sarımsaklı yemler kullanarak balıkların sindirim sistemini dengeli bir şekilde tutmaya çalışıyorum. Yani bu şekilde ilerleyebilirsin, bu şekilde yavru büyütebilirsin. Nitekim ben de burada 20 akvaryumda bu şekilde yavru büyütüyorum. Senin sayende lepistes tankı kurdum. Eskiden de besliyordum. Uzun bir süre oldu. Tekrardan yaptım. Lepistesleri aldım. 5 dişi 2 erkek. 4 karides, 1 tane de javomuz. Benim sorum, yeni alınan balık strese girdiyse ne yapmamız lazım? Şimdi şunu önce bir kabul edelim. Akvaryuma gelen her yeni balık bir stres sürecinden geçecektir.
Burada yapılabilecek en önemli şey müdahale etmemek. Suyu doğru haşladıysanız, balığın sağlığından eminseniz hiçbir şey olmayacaktır. Akvaryuma koymadan önce doğru haşlama sistemini yaptıktan sonra balık zaten o suya adapte olmaya başlıyor. Ama ortam yabancı, işte yaşadığı yer yabancı, canlılar yabancı, etrafındaki sistem yabancı. Bunlar mutlaka bir strese sebep oluyorlar. Bu stres seviyesini en hızlı atlatmanın yolu balıklara müdahale etmemek. Akvaryuma koyduktan hemen sonra yem atmayın. Balığa işte doğrudan yem yemesi için onu zorlamaya çalışmayın ya da diğer balıkların arasında kaynaşmıyor, acaba ölür mü diyerek dürtüp durmayın ki bunlar en sık yapılan hatalar. Burada yapılabilecek tek şey var, balığı kendi haline bırak. Eğer imkan varsa akvaryumun ışığını bir tık kısın, daha loş bir ortam oluşsun. Balığı bırakın, tanışsın, ortamla tanışsın, balıklarla tanışsın ve buraya adapte olmaya başlasın. Bu şekilde yaparsanız, akvaryuma müdahale etmeden uzaktan gözlemleyerek ilerlerseniz balık zaten 2 gün içerisinde yem yemeye, diğer balıklara uyum sağlamaya başlayacaktır. Böylece stres de tamamen yok olacaktır. Geçelim yeni soruya. Yaz geldiği için su bozulmaları hızlanacak. Bir de doğumlar artacak. Isıtıcı kullanmayanlar için belki değinmek istersin. Bol sağlıklı üretimler dilerim. Öncelikle yorum için teşekkür ederim. Şimdi ben de burada ısıtıcı kullanmıyorum zaten. Bu kadar akvaryumun hiçbirinde ısıtıcı yok. Ki her balık güzel bir şekilde ürüyor burada. Yazın gelmesi büyük bir problem. Özellikle günümüzde yazlar çok sıcak geçiyorlar ve 30 derecenin üzerine çıkan su sıcaklıkları balıklar için tehlikeli olmaya başlıyor. Herhangi bir şekilde ısıtıcı ya da soğutucu kullanmıyorsanız dikkat etmeniz gereken çok fazla şey var. Yaşadığınız bölge çok sıcak oluyorsa, ki benim şu anda yaşadığım bölge çok sıcak olabiliyor, burada odayı serin tutmakta fayda var. Şöyle yapabilirsiniz. Herhangi bir soğutucu sisteminiz yok diyelim ama oda 30 dereceleri geçiyorsa cama bir siyah perde koyabilirsiniz ki ben de o şekilde ilerliyorum şu anda. Odanın içerisine giren gün ışığı azaldığında, dışarıdan gelen sıcak miktarı azaldığında serin bir ortam oluşuyor ki dışarısı 30 derece bile olsa içerisi 28 derecelerde, 26 derecelerde kalıyor. Bu sayede soğutma ihtiyacı olmadan da balıklara bakabiliyorsunuz. Ne su dengeniz bozuluyor, ne balıklar için bir sıcaklık, ciddi bir olumsuzluk oluyor. Camdaki sadece güneşliği çekseniz bile odanın derecesi mutlaka 1-2 derece fark ediyor. Özellikle akşam ya da öğle saatlerinde güneş olan odalarda akvaryumunuz varsa buna dikkat edin. Çünkü önümüz yaz. Balıklarınızı sıcaktan kaybetmek ya da farklı hastalıklarla karşılaşmak istemezsiniz. Isıtıcı kullanmayanlarda doğumlar artacak. Evet, bu suyun ısınmasıyla birlikte balıkların aslında mevsimsel döngülerinin de ortaya çıkmasını sağlayacak. Örnek veriyorum, ısıtıcı olmayan bir çiftlik akvaryumunuzda artık yavrulamalar başlayabilir. Burada oluşabilecek kavgaları önlemek için belki akvaryumun dizaynını değiştirmeniz gerekebilir. Bunları mutlaka gözlemleyerek ilerlemelisiniz. Canlı doğuranlarınız varsa lepistesler ya da kılıç kuyruklar ya da piletliler akvaryumda daha çok doğurmaya başlayacaklar. Artık üreme döngüleri bir tık daha hızlanmış olacak. Soğuk sudan sıcak suya geçen balıklar için konuşuyorum. Burada da yavru tankları kurabilirsiniz ya da yavruları ayrı alanlara alıp buralarda büyütebilirsiniz. Benim yavrularla pek işim yok diyorsanız da tamamen doğal döngüsüne bırakabilirsiniz. Filtre temizliklerini ve dip çekimlerini ne kadar aralıklarla yapıyorsun? Bu aslında daha önce de gelen bir soruydu. Sık sık bana bunu videoların altında soruyorsunuz. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum ama burada da bir kez daha cevaplayalım. Her akvaryumda pipo filtre var ki bu filtrasyon için zayıf bir filtre. Bunu söylemekte fayda var. Bazı akvaryumlar için, özellikle balık yükünün fazla olduğu akvaryumlar için konuşursak, haftada 2 kere pipo filtreyi temizliyorum ama bunu doğrudan akvaryum suyuyla yapıyorum. Balık yükünün az olduğu akvaryumlar için konuşursak 10 güne kadar bu süre uzayabiliyor. Örneğin şurada arkamda gördüğünüz Ramirez akvaryumunda sadece 2 tane balık, 2 tane de vatoz var. Bu akvaryumda kirlilik çok alt seviyelerde. Pipo filtreyi temizlemek yerine dip çekimiyle bir 5 litre su çekiyorum o akvaryumdan. Sonrasında üzerine dinlenmiş bir 5 litre su ekliyorum. Bu sayede temizlik döngüsü devam ediyor. Yararlı bakteri döngüsü bozulmuyor. Pipo filtreyi sürekli gözlemliyorum. Bakıyorum artık böyle bir temizlenme seviyesine gelmeye başlıyor. O zaman çıkarıp temizliyorum. Ki gayet de güzel ilerliyor şu anda akvaryum. Hem az müdahale etmiş oluyorum, hem de balıkların döngüsünü bozmamış oluyorum. Ama genel olarak bu işi haftada bir kere yapmakta fayda var. Balık yükünüz ideal sayıdaysa akvaryumunuzda haftada bir bu temizliği yaparak balıkların daha sağlıklı şekilde hayatlarına devam etmesini sağlayabilirsiniz. Dış filtreniz varsa, yani şu büyük filtrelerden söz ediyorum, onlar için haftada bir temizlik belki çok sık olabilir. Yine de kontrol etmekte fayda var ama genel olarak ben o filtreleri kullandığımda 15 günde bir temizlik yapıyordum. Ki 300 litrelik akvaryumları kurtaran büyük filtrelerde bu temizlik oranı gayet ideal oluyordu. Bu iş aslında biraz da sizin filtrenize ve akvaryumunuzun boyutuna göre değişebiliyor. Ama genelde bir hafta 10 gün arasında temizlik yapmakta fayda var. Akvaryum hobisi çok güzel ve eğlenceli fakat şöyle bir şey fark ettim. Bu hobide doyum noktası denen bir şey yok. Evet, gerçekten yok. Akvaryumuna sürekli bir şeyler ekleyesin ya da sistemi değiştiresin geliyor ve düzenli olarak bakım istiyor. Karşısına geçip keyifle izlemek için düzenli olarak bir koşturmaca peşinde olman gerekiyor. Ayda yılda bir bakımı olan, bakılması kolay
ve bolca seyir imkanı olan bir akvaryum çeşidi var mı? Çok güzel bir soru. Yani benim yıllardır yapmak istediğim, böyle uğraşmadan, bakımıyla çok uğraşmadan karşısına oturup izleyebileceğim, doğal görünen ve su altı dünyasını bana tamamen yansıtan bir akvaryum hayallerimin aslında hala duruyor. Bu soruya şöyle cevap verebiliriz. Bu mümkün. Bunu yapmak mümkün. Çünkü günümüzde artık sistemler, teknolojiler çok kolay bu sistemleri kurmamızı sağlayabiliyor ve sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Ama burada neyi gözlemlemek istediğin çok önemli. Ben balıkların üremesini gözlemlemek istiyorum. İşte yavru döngülerini görmek istiyorum. Bitkiler büyüsün istiyorum. Su altındaki dünya geliştikçe işte ben de onu izlemek istiyorum diyorsan bu ayda yılda bir bakım yapılabilecek bir akvaryumun dışına çıkmış oluyor. Bunu şu şekilde yapabiliriz. İkiye ayırabiliriz. Kayalık bir akvaryum oluşturabilirsin, ciklit türleri besleyebilirsin ya da bitkili bir akvaryum oluşturabilirsin. Burada seçimler çok önemli. Şimdi hangi balık olursa olsun bir üreme döngüsü içerisinde ilerlemek isteyecektir. Ciklit balıklar mutlaka yavru vermeye çalışacaktır. Tropeuslar, sarı prensesler, beyaz prensesler ya da herhangi bir tür, bunların hepsi akvaryumda üremeye meyilli balıklar. Ama bakımı biraz daha diğerlerine göre kolay. Yani örnek veriyorum, böyle 300 litrelik bir akvaryum aldın. İçerisinde 10 tane sarı prenses koydun, 10 tane ikola koydun, 10 tane ne bileyim işte dubois koydun, farklı. 10 balıklık bir koloni oluşturdun diyelim bunun içerisinde. Buna düzgün bir dış filtre aldığında balıklar zaten bu döngü içerisinde gayet rahat hayatlarını sürdürebiliyorlar. Bu balıklar çok fazla akvaryumu kirleten, çok fazla zarar veren balıklar da değiller. Yani çoğu zaten bitkisel yemlerle besleniyor. Bu sayede bakım aralığını uzun bir sürece koyabilirsin. Örnek veriyorum, eksilen suyu tamamlarsın üzerinden. Belki 20 günde bir de işte filtreni açar temizlersin. Bunu ben daha önce bir aya kadar uzattığım da oldu. Hiçbir sıkıntı yaşamadım yani filtre temizliği sürecini. Ayda yılda bir bakım diyebileceğimiz kısım bu olabilir. Ya da bitkili bir akvaryum kurarsın, yaşayan bir akvaryum kurarsın. Burada da kuracağın akvaryumlar balık seçimlerini ve bitki seçimlerini doğru yaparsan belki de bir yıl boyunca bile temizlik yapmadan kendi kendini sürdürebilen bir akvaryum kurabilirsin. Ama burada şunlara dikkat etmek lazım. Bir, üremeyen balıklar ya da üreme döngüsü yavaş olan balıklara bakmak lazım. Örneğin tetralar bakabilirsiniz burada. Tetra grupları hem sürü halinde gezerler, çok güzel bir seyir zevki sunarlar. Hem de üremeleri zor olduğu için akvaryum bir anda dolup taşmaz, bir anda her yerden balık fışkırmaya başlamaz. Güzel görünmesi için, görsel zevki arttırmak için de zemin bitkileri kullanabilirsin. Özellikle bu aşamada Monte Carlo'yu çok sık öneriyorlar. Bunu da önermelerinin sebebi budama sürelerinin uzun olması, çok hızlı büyümemesi ve uygun ortam sağlandığında güzel böyle yeşil bir zemin oluşturabiliyor olması. Bu akvaryumda da yine büyük bir filtre kullanmak lazım. Yani bildiğimiz büyük dış filtrelerden bir tanesini kullanmak lazım. Bu büyük filtrelerin bazılarında böyle ön filtre kısmı oluyor. Sadece orayı temizleyerek bile uzun süre idare edebiliyorsunuz. Böyle bir filtre seçimi yapmak gerekiyor. Monte Carlo'nun dışında da farklı küçük bitkiler ekilebilir. İşte büyümeyen, yavaş gelişim olan bitkiler, Anubias türleri gibi, Javamos gibi bu tarz türler olabilir, eklenebilir. Bu sayede akvaryum dengesi ayda yılda bir bakım yapılacak şekilde gelmiş olur. Hem de burada bitkiler akvaryum suyunu dengelerler. Zararlı maddeleri emerek, bunu gübreye dönüştürerek aslında kendi büyümelerini desteklerler. Balıklar doğal bir ortamda sürü oluşturarak görsel bir zevk sunarlar. Bir yandan da bitkiler aslında filtreyi destekleyeceği için bakım zamanları uzamış olur. Yani verebileceğim en iyi tavsiye bu ki ben bunu yapmayı çok istiyorum. Bakalım uygun bir yerimiz olursa böyle sadece karşısına geçip oturduğum, sadece balıkları izlediğim bir akvaryum kurmak istiyorum. O aşamaya geldiğimizde de bu yorumu hatırla, benimle iletişime geç. Bakalım bu işi başarabilecek miyiz görelim. Evet, elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Eğer daha fazla sorunuz varsa bu videonun altındaki sabit yorumun altına sorularınızı bırakabilirsiniz. Bunu bir seri haline getirebiliriz. Her hafta sizinle böyle bir soru cevap yapabiliriz. Hem sohbetimiz pekişir hem de sorularınızda videolarla karşılık bulmuş olursunuz. Umarım bu videodan benim kadar keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hasta olduğum için de sesimin kusuruna bakmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.